4 işlem hesap makinesi yapacağız. Hemen koda geçelim. İlk başta bir sınırsız döngü oluşturuyorum. Burada arama motoru temsili bir input oluşturuyorum. Bütün her şey bu input üzerinden dönecek. Burada bir if durumu yapıyorum. Buraya da Q yazıyorum. Yani işlem bölümüne Q yazılırsa benim buraya göndermesini söylüyorum. Burayı çıkış olarak yapmak istiyorum. Burada print diyorum. Burada Q'ya basıldığında bizi buraya gönderecek. Ekrana yeni bekledi yazısını gösterecek ve çıkacak. Şimdi birden fazla durum olduğu için elif kullanmam gerekiyor. Burada elif. Yine burada olduğu gibi aynı mantıkla ilerleyeceğiz. İşlem eşittir. Buraya da 1 diyelim. Burada ise kullanıcıdan bir input almak istiyorum. Bu inputları toplama işleminde kullanacağım. Burada sayısal bir değer gireceğimiz için int kullanacağım. Bir tane daha aynısından yapıyorum. Burada bu aldığım değerleri toplamak için print'i kullanacağım. Print'le hem ekrana yazdıracağım hem de işlemi gerçekleştireceğim. A artı B diyorum. Yani kullanıcının buraya girdiği değerleri print'le toplayacak. Hemen kodumuzu çalıştıralım. Bir işlem girelim. Q'ya basalım. Yine bekleriz. Ve çıkıyor. Şimdi tekrar bir işlem girelim. Bu sefer 1 diyelim. Birinci sayı giriyorum. 2. 2 diyorum. 4. Bunu biraz daha görselleştirmek istiyorum. Tamamdır. Şimdi daha iyi gözüküyor. Şimdi bir tane daha işlem oluşturuyorum ve buna eksi veriyorum. Yine işleme girilen değer 2 ise bizi buraya göndermesini söylüyorum. Yine buradaki gibi int input'lan bir kullanıcıya soru soracağım ve bunları çıkartacağım. Yeniden birinci sayıyı girin istiyorum. Buraya da ikinci sayıyı girin istiyorum. Yine bunları print'ten ekrana yazdıracağım ve çıkartacağım. Tekrar deneyelim hemen. İlk önce stop ediyorum. Daha sonra tekrar başlatıyorum. 2 diyorum. 0.
Burada sınırsız döngü oluşturduk ve bırak dememizin sebebi bu sınırsız döngünün hep devam etmesi. Eğer bunu yapmasaydım hep devam edecekti. Şimdi bunu kullanmadan devam edelim. Gördüğünüz gibi hep devam ediyor. Ben burada Q'ya bastığım zaman çıkış oluşturmuş oluyorum. Şimdi çarpma işlemine geçelim. Burada sizin karşılaşılabileceğiniz hatalardan da bahsetmek isterim. Sınırsız döngü oluşturduğumuzda blok hatası olur. Bunların hepsinin aynı blokta olması gerekir. Yoksa blok hatası olur. Buna da C diyelim. Buna da D diyelim. Burada da gene aynı şekilde print C çarpı D diyorum. Tekrar kolumuzu çalıştıralım. 18'de bir hata varmış. Hemen bakalım. Burada 2 nokta koymayı unutmuşuz. Bir işlem giriniz. 3 diyorum. 2 diyorum. 4. Buraya kadar hatamız yok. Şimdi tekrar bir elif diyorum. Burası da son işlemimiz olacak. Yani bölme. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ona da 4 diyelim. Buna C diyelim. Burada yine printle bölme işlemini gerçekleştireceğim. Tekrar kodumuzu çalıştıralım. 4. 100 diyelim. 100'ü 2'ye bölsün 50. Burada da hata yok. Şimdi hesap makinemiz bitti. Biraz daha akıllaştıralım bu hesap makinemizi. Erse diyorum. Erse buradaki işlemler dışında girilen bir şey olursa bizi buraya yönlendirecek. Yani ben burada 5 yok. 5 yazarsam beni Erse'ye yönlendirecek. Erse'ye girdiğimizde bana karşıma bir yazı çıkartmasını istiyorum. Geçerli bir işlem giriniz diyorum buraya. Deneyelim. Buraya 5 diyorum. Geçerli bir işlem giriniz. Erse devreye giriyor. Burada biraz daha kullanıcıya rahatlık sunmak açısından ve görselleştirme açısından hesap makineme hoş geldin diyorum. Burada ise yapılabilecek işlemlere giriyorum. Bunları alt alta yazmak istiyorum. O yüzden böyle bir şey kullanıyorum.
3'e ne vermiştik? Bakalım, çarpma. 4 bölme. Tekrar kolumuzu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya da çıktı. Buradan bakarak daha kullanıcıya daha rahat bir kullanım sunmuş olduk. Bu videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.